Selamlar herkese. Gistarot'a hoş geldiniz. Umarım neşeniz, sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Bugün bu açılımdan önce bir açılım gerçekleştirdim. Bize yönelik bir açılımdı. Burada da istek üzerine gelen niyet ettiğim kişi, aklımdaki, kalbimdeki kişi o cephede neler oluyor, ilahi adalet nasıl işliyor gibi bir soru vardı. O sebeple tam da 13 Nisan'da gerçekleşen Terazi Burcu aslında böyle bir dolunay, böyle bir ne derler hizmet görevi vardı sanki gerçekleşen dolunayın. O sebeple bugün 14 Nisan 2025 saat 17.06'da açtığım haritayla niyet ettiğiniz kişiye yönelik böyle bu tarz bir soruyu sorup böyle bir açılım gerçekleştirmek istedim. Bir takım notlar aldım. Şimdilik tabletimi kenara alıp onlardan bahsedeceğim size. Sonra da açılıma geçeceğiz. Bu haritada sizi temsil eden Merkür 7. evde ve Balık burcunda. Balık burcunun 28. derecesinde yer almakta. Yani Sabiyan sembolü de dolunay altında verimli bir bahçe olan bu derece içsel bir olgunlaşmayı ve artık emeklerinin karşılığını almaya hazır bir ruh halinde olduğunuzu anlatıyor. Siz bu süreçte sevgiye, ilişkiye ya da niyet ettiğiniz kişiye karşı büyük bir içsel hazırlık ve olgunlukla yaklaşıyor olabilirsiniz. Ancak Merkür'ün Balık burcunda zararda olması zihinsel olarak hala bazı belirsizlikler yaşadığınızı, belki de bu kişiyi tam olarak çözemediğinizi gösteriyor da olabilir. Yine 7. evde olması odağınızın net bir şekilde bu kişide olduğunu ve ilişkinin sizin için önemli yerde durduğunu ifade ediyor. Tabii bazılarımız için bu bir haber beklemedir, tekrar bir şeyleri yoluna koymak için bir adımdır. Bazılarımız gerçekten sürecin hala kalbinden, aklından atamamıştır. Ama sürecin de bir şekilde onun tarafından nasıl ilerlediğini görmek maksatlı olabilir. Karşı tarafı Karşı tarafı temsil eden Jüpiter de İkizler Burcu'nda 18. derecesinde ve 9. evde yer alıyor. 9. ev aynı zamanda bize ilahi olanı verdiği için yani tam da doğru bir zamanda açmış olabiliriz haritayı. Bu yerleşim kişinin şu anda çok zihinsel arayışlar, öğrenme, uzak hedefler ya da inanç sistemiyle ilgili bir süreçte olduğunu gösteriyor. Sabiyan sembolü de iki Çinli adam Çince konuşuyor. Bu kişinin yalnızca kendi diliyle ya da kendi dünyasında onu anlayabilen insanlarla iletişime geçme eğiliminde olduğunu anlatıyor olabilir. Bu sembol aynı zamanda bir yalnızlık ya da anlaşılamama duygusunu da barındırabilir. Jüpiter'in İkizler Burcu'nda zararda olması ise bu kişinin düşüncelerinin dağınık, yüzeysel ya da tutarsızlık yaşayabileceğini gösteriyor. Sizi anlayabilir fakat bu anlayışı ifade etmekte ya da somutlaştırmakta zorlanıyor olabilir. Peki olaylar durum nereye doğru ilerliyor diye Ay'a bakıyorum. Ay da Akrep Burcu'nun 11. derecesinde ve 2. evinde konumlanmış durumda. Sabiyen sembolü boğulan bir adam kurtuluyor. Olan bu derece hem sizin hem de niyet ettiğiniz kişinin derin duygusal süreçlerden geçtiğini ve özellikle sizin açınızdan artık bu yoğun duygularla başa çıkmayı başardığınızı gösteriyor olabilir. İkinci ev vurgusu bu ilişkinin sizin için değer, öz sahiplenme, değer, öz saygı, sahiplenilme temalarını tetiklediğini işaret ederken Akrep'teki ay duygusal yoğunluğu, tutkulu bağlılığı ve aynı zamanda kaygıyı anlatıyor olabilir. İlahi adalet sürecinde niyet ettiğiniz kişi kendi iç yolculuğunda bir sınavdan geçiyor gibi görünüyor. Jüpiter'in 9. evde yer alması onun bir süreçte manevi anlamda büyüme, farkındalık kazanmaya açık olduğunu ancak henüz bu farkındalığı sizinle paylaşmaya ya da ilişkiyi yansıtma aşamasına bir türlü gelemediğini işaret ediyor olabilir. İçsel olarak yüzleştiği şeyler olabilir. Kendini ifade edeme, yüzeysellik ya da gerçek bir bağ kurmakta zorlanıyor olabilir. Belki de şey de olabilir yani size çünkü şey neydi Sabiyan sembolümüz? İki Çince adam, Çinli adam Çince konuşuyordu. Belki de hani kendi gibi insanlarla karşılaştıkça kendiyle yüzleşiyor olabilir. Böyle bir durum da söz konusu olabilir. Ya daha çok böyle içsel bir duruma odaklanmış gibi görünüyor. Siz bu süreçte çoktan içsel bir bahçeyi büyütüp olgunlaştırılmışken o hala kendi dilini konuşabilecek kişileri bulmaya ya da kendi iç sesini duymaya çalışıyor olabilir. Hemen tabletimi kenara alıyorum ve sorulara geçmek istiyorum. İlk önce bu insanın enerjisine enerjisine bakmak istiyorum. Sonra yine bir takım sorularla ilerleriz. Ne durumda duygusal olarak? Yine bir sürü kart devirdim. Bu kişi şu anda nasıl bir enerjide?
Bir tane daha alalım. Bakın yine öğrendikleriyle ilgili bir sınavdan geçiyor olabilir. Dediğim gibi bu işiyle ilgili bir şey de olabilir. Birazcık daha böyle e, ya bir şeyleri düzgün bir şekilde yapması gerektiğinin çok farkında, bilincinde. Belki hali hazırda öğrenmek üzere olduğu bir şeyler var. Çünkü 9. ev vurgusuyla gelmişti. Belki ona akıl verenler vardır. Belki dediğim gibi bir şeyler öğretiliyordur ona, kişiye. Bir yandan sevgiyle yaklaşmak istediği bir yer olabilir. Bir yandan da toplumsal durumlarla yüzleştiği bir süreçte olabilir. Peki nasıl bir enerji? Ay kehanet kartları da ona bir şey söylesin. Şu an gündeminde ne var? Nereye doğru ilerliyor? Hedefine ulaşmaya çok yakınsın. Şimdi soru soracağım ben tarot kartlarıyla birlikte şifalanma zamanı. Bakın yani o da yara almış olabilir. Süreç bir şekilde yaşadığı durumlar onu zorluyor olabilir. Gündemi hakkında bilgi edinelim bu insanın. Gündeminde neler var? Bir de tarotla ilerleyelim. Niyet ettiğiniz kişilerin gündeminde neler var? Aziz kartıyla açılış yapıyoruz ki Aziz de bize biraz derslerden, ödevlerden, karmadan bahseder. Bakın yani bu insanlar sizi geride bırakıp ya da sizin arkanızdan iş çevirmiş demeyeyim ama yani burada sanki böyle hali hazırda bir birlikteliği olan bir insanı okuyoruz ya da ne bileyim evli olabilir. Çünkü Aziz kartı ve Tılsım onusuyla birlikte geliyor ve hemen yanında yıkılan bir kule var. Bu da tam olarak kutsal tapınak üzerine geldi. Bir sistem müdahalesi olabilir. Tabii bir şeyler söylemek için henüz erken. Gündeminde ne var dedik bu insanın. Deste altımızda bir imparatoriçe. Yani sizi bırakıp başka bir alana gittiyse bu başka bir alan herkes için değişkenliği gösterecektir. Bazıları için bir başka bir partnerdir. Bazıları için kendi çekirdek ailesine odaklanmıştır. Belki çevresindeki insanlar demiştir ki ben bu ilişki annesi babası ya da ne bileyim çok sözüne güvendiği, inandığı insanlar onaylamadığı bir şey olduğunu söyleyip onu bir geride tutmuş olabilirler. Ya da kişi o kadar çok dik kafalılık yapıp kendi inançları doğrusunda ilerlemiştir ki sanki gündeminde bu inandığı alanın yıkılması ile ilgili bir durum söz konusu. Gündeminde ne var dedik. Buraya bir destek almak istiyorum. Bakın yine burada bir yıkılan kule kartı geldi. Engelleri aş ve yeni devri başlat. Yani bu insan sanki birazcık gündeminde güvendiği dağlara kar yağma gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani engellenmiş hissediyor ve bu tam olarak onun inandığı, çok doğru bildiği yollar üzerinde gerçekleşiyor gibi görünüyor. Bakın ya nasıl geliyor kartlar. Risk al ve ileri git. Hilekar birazcık doğru bir enerjiyi okuyacağız. Şüphelerin üstüne git ve tetikte ol. Ve sanki hilekar kartıyla geldi. Yani daha önce e, birilerine dürüst davranmadıysa sanki bu alanla ilgili büyük bir sınavdan geçiyor olabilir. Çünkü Sabiyan sembolünde de bu durumdan bahsediyordu bize. İki Çinli adam Çince konuşuyor. Dediğim gibi ne derler? Kendi gibi biriyle tanışmış ve birazcık bu durum onu sıkıntıya sürüklemiş olabilir. Gerçeği söyle, ilişkilerini derinleştir. Yani dediğim gibi aslında söz konusu bir gerçek var ama bunu kendine saklıyor gibi görünüyor. Peki başka bir desteden hemen bu kişinin ya da ilk önce şunu soralım ya sen şu an içinde yaşadığın bu durumda ne öğrendin diye soralım şu karta. İçinde yaşadığın bu durumla ilgili öğrendiğin ne var? Kararımı verdiğim şeyleri başarabilirim. Hatanın öğrenmek için sadece bir fırsat olduğunu biliyorum. Peki başka bir soruya geçmeden hemen bununla ilgili soralım. Verdiği bu kararı soralım. Bir karar verdin mi? Bu içinde bulunduğun durumda, bu sana kule etkisi yaratan, daha doğrusu kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşen durum seni nasıl bir karara itti? Belli ki sakladığı bir takım durumlar var. Gökyüzünden de şöyle bir yanıt gelmişti. Bu insanın aktarmak istediği şeyler var. Daha doğrusu sizi anlıyor ama bunları aktarabilecek bir potansiyelde değildi. Bu onunla ilgili geliyor olabilir.
Aldığın karar, söylemediğin bu gerçek ne senin? Bakın para olmuşsu, yani yine tılsım olmuşsu geldi. Evet. Yani burada sizden de bahsediyor olabilir. Kendisinden de yani sizden sonra birini eğer hayatına aldıysa böyle bir durumdan bahsediyor olabilir. Yani çok güvendiği, çok inandığı, birçok şey paylaşabileceği bir insan şu an ona soğuk yapıyor olabilir. Burada kendisinden de bahsediyor olabilir. Ben artık e, duygularımı açtım ama bu bana sıkıntılı bir süreç geçirdi. Bakın burada bir aldatılma hikayesi olabileceği gibi kişi duygularını açıp bir şeyler paylaşmış ve bu onu büyük bir husrana uğratmış olabilir. Çünkü burada bir aşk ilişkisi okuyoruz ve bu tamamen onun ailesi gibi gördüğü, belki ailesi, belki dediğim gibi sizsiniz buraya, bir durumu sürdürmek istiyor. Çünkü canı çok yanıyor. Umudu var. Evet, umudu var ama şu an birazcık daha kişi sabit duruyor. Hiç hareket etmiyor, düşünüyor, planlıyor olabilir ama yerinde durduğu bir nokta var. Çünkü neyi nasıl yapacağını dair bir fikri yok gibi. Kupa dörtlüsü. Bakın aşıklar yanlış bir karar almış olabilir, yanlış bir duruma ilerlemiş olabilir. Çünkü kılıç dokuzusu, yani deste altları bile konuşuyor, inanın. Yani yaptığı bir yanlış seçim, yanlış bir tercih kişiyi sıkıntılı bir sürece sokmuş gibi görünüyor. Ee, Buraya şöyle bir destek alalım. Burada ne sormuştuk biz? Konuşmadığın durum ne demiştik? Yani kararını verdiğin şey ne? Bir acı çekiyorum. Ulaşmak istediğim bir yer var, bir nokta var. Ama ben şu an stratejik yaklaşmam gerektiğinin farkındayım. Belki dediğim gibi burada sizden bahsediyor olabilir. Bir tarafın kalbini kırmış ve bu sebeple birazcık daha mantık çalıştırıyor olabilir. Belki verdiği karar bu dik duruşu sürdürmek de olabilir kişinin burada. Bakın yani Kılıç Kraliçesi böyle kafası dik bir şekilde gidiyor. Yani gökyüzünde de bir kuş uçuyor ama bu haberi verme konusunda onu da sorarız elbette. Ama birazcık stratejik yaklaştığı için bu haberler gelmiyor olabilir. Çünkü buradaki kartımızda gerçeği söyle, ilişkilerini derinleştir demişti. Kişi gerçeği söylemek yerine acı çekmeyi sürdürüyor olabilir. Ya da siz bir şekilde görüyorsunuzdur onu, acı çekmiyor, mutlu görünüyor falan diyebilirsiniz ama içten içe aklına siz geldiğiniz zaman ya da bu duruma onu ne teşvik ettiyse içten içe üzüldüğü bir enerjide olabilir. Destek almak istiyorum buraya. Bakın yani atan kartları görüyorsunuz. Tecrübe edilmiş bir durumla alakalı pişmanlık, suçluluk hissetme, kendine kızma ve kontrol kartı ve kılıç kraliçesinin üzerine geliyor. Düşünceler ve atılan adımların sürekli olarak denetlenmesi, sakınma, bilinmeyenin yarattığı endişe üzerine bilinenin kontrol altında tutulması. Tam olarak bu. Acı çekiyor, mutsuz. Belki içinde yarattığı bu durum tamamen böyle. Pişmanlıkları var ama dile getirmiyor. Çünkü konuşabilecek bir durumu söz konusu değil. Yine gökyüzü ne demişti bize? Anlayabilir sizi ama kendini ifade edemez. Olduğundan başka bir duruma, evrime dönüşüm kartı geldi. Direnmek. Bakın direndiği şey ne? Aşk. Karşı koyduğu şey ne? İkili ilişkiler. Tamamen içe dönmüş bir durumda ki dokuzuncu evdeydi göstergesi. Birazcık ilahla bütünleşiyor olabilir, ilahi olanla yaptığı bu yanlışlar yüzünden tövbe ediyor olabilir. Çünkü e, çok enteresan bir enerji var burada. Belki tövbe etmiş bile olabilir dediğim gibi. Hemen sizinle ilgili soru sormak istiyorum. Yani ilahi adaletle ilgili soru soracaktım ama bu insan eğer başka bir alandaysa o alanda duygularını yansıtmıyor olabilir. Dediğim gibi perişan halde görünüyor. Ama gerçi başka bir alanda olsa bile oraya bile kar yağıyor olabilir. Çünkü kule kartını görmüştük dediğim gibi olduğu alanda. Peki size dair gündeminde ne var? İlk önce enerjisine bakalım. Şöyle alalım ya da. Tam diyecektim ki ilk defa düzgün diziyorum sanırım kartları. Size dair gündeminde ne var bu insanın? Şurada bir kendini gösterdi. Bırakmak. Yeni başlangıçlar alt tarafta varmış. Şöyle koyalım. Bakın zaman zaman karanlık düşüncelere kapılıyor olabilir. Sizin ölüm kartının üzerine kayıp kartı geldi. Bu durum onu
iyiden iyiye kötü hissettiriyor olabilir. Bakın gemi uzaklaşıyor ve adam elinde ipiyle kalmış, halatlarıyla kalmış. Arkanızdan bakıyor olabilir. Bir yandan o gerçekten gidiyor mu dediği bir süreçten geçiyor olabilir. Gizli gizli sizi stokluyor olabilir keşif kartıyla. Burada böyle sanırım altın arayan bir insan var orada. Değerli bir şey arıyor. O gerçek mi değil mi diye kontrol eder gibi bir hali var. Dediğim gibi hakkınızda bilgi edinmeye çalışıyor olabilir. Sizden sonra eğer daha başka insanlarla tanıştıysa sizin kıymetinizi anlamış olabilir. Burada karanlık düşüncelerle birlikte acaba o gerçekten gitti mi bir daha olabilir miyim onunla gibi bir süreçten geçiyor olabilir. Çünkü bunları yansıtmadığı bir enerji söz konusu. Sizinle ilgili gündeminde ne var dedik? Ters tutmuşum desteği. Bakın ya burada muhtemelen sizde okuyoruz. Çünkü Kupa ikilisi orada gelmişti. Yine burada da geldi. Yani bazılarımız adım, eylem almış olabilir. Birazcık daha açalım, seçeyim. Ona göre seçeceğim. Daha doğrusu yorumlayacağım. Bakın ya bu kadar olur. Aziz kartıyla açılış yapmıştık. Burada da böyle bir kart açıyoruz. Yani gündemi size dair coşmuş bu insanın. Çok öyle görünüyor. Çünkü deste altımızda bir kupa ası var. Bakın ya. İnan yani konuşamıyorum şu an. Gerçekten konuşamıyorum. Kılıç üçlüsü geldi kupasının altında. Yani bu insan tutkuları yüzünden ne bileyim e, ateşli davranışları yüzünden, merakı yüzünden sizi aldatmış olabilir, canınızı çok sıkmış olabilir. Bunları düşündüğü bir süreçten geçiyor olabilir. Bakın Aziz kartıyla dediğim gibi karma vardır orada. Hani böyle bir açılımda büyücü kartı da var yanında. Sizinle iletişim kurmak istiyor olabilir. Dediğim gibi bazılarınız bu iletişimi almış da olabilirsiniz. Size dair coşmuş gibi görünüyor bu insan. Sizi düşündüğü zaman belki de coşuyor. Çünkü belki bağınız dediğim gibi haberleşiyor olabilirsiniz. Belki sizi düşündüğü zaman ya ben hani çok doğru bir insana çok yanlış bir şeyler yaptım diyor olabilir. Çünkü kupa ikilisinde Venüs Yengeç burcu o kadar böyle duygusal bir şekilde düşünüyor ki ve sadece duygusal düşünmenin yanı sıra bayağı kanı kaynıyor falan gibi bir hal var. Size dair gündeminde ne var? Karşılaşmak kaderini zaten tanıştığınız bir insan için baktığımız için yani tam olarak öyle bir doğru bir yani az önce söylediğim yorumun arkasında duracağım. Şaşırmak üzeresiniz. Muhtemelen sevdiğiniz kişiden gelen hoş bir sürpriz size doğru geliyor. Ya burada çok öyle bir enerji var gerçekten. Dediğim gibi bazılarımız bu enerjiyi daha doğrusu bu eylemi almış olabilirsiniz. Çünkü kişi yarattığı o karmatik süreçlerden araya aldığı birileri varsa sizin ne kadar sağlıklı bir insan olduğunuzu anlamış olabilir. Çünkü eğer sizden sonra başka bir insan başka durumlar deneyimlediyse çünkü hep diyorum astrolojide de bu çıkmıştı. Sizin ne kadar masum ve ne kadar sağlıklı bir insan olduğunuzu idrak etmiş gibi görünüyor. Yine başka bir desteden size dair duygularını soracağım. Peki size karşı bu insan ne hissediyor? Duygusal olarak ne durumda? Size dair bu insan ne hissediyor? Duygusal olarak ne durumda? Bakın kupa ikilisi, kupa üçlüsü, imparatoriçe ki onun neredeydi o destemiz? Kullandığım bir destede göstermiştim. Gerçi size söylemiştim. Desteği kullandım sanırım. Yok buradaymış. Gözümün önünde görmüyorum. Affedersiniz. Burada da bakın İmparatoriçe kartı gelmişti. Bu kadar olur ya. Bakın yine kaçıncı aziz? Üçüncü azizin. Üç farklı tarot destesi. Üç tane aziz. Deste altımızda da azizde. Bakın çok yanlış yaptığı bir insandan bahsediyor burada ya. Siz bu süre zarfında onun hakkında birçok şey, bilgi öğrenmiş olabilirsiniz. Öğrendikleriniz sizi mutsuz etmiş olabilir. Belki çok yanıp sönerdiniz, çok eylemseldiniz. Hala da öyle olabilirsiniz gerçi. Yani kendi hayatınızla ilgili. Burada çok düzgün bir insana yanlış yaptığının farkında olan bir insan var. Size dair ne hissediyor, ne düşünüyor dedik. Birazcık ne hissediyor kısmı burası. Duyguları ne yönde? Buraya kart almak istiyorum. Ekstra.
Beşinci boyut. Ya zaten sürekli şu an ayrı olduğunuz bir insanı dinlediğinizi ben de tahmin dediğim gibi zaten genelde bu açılımlar ayrı insanlar, e, mutlu sağlıklı ilişkileri olan insanlar niye dinlesin ki gibi bir yorum yapasım geldi. Bu insan sizinle barışmak istiyor dediğim gibi. Sizin güçlü duruşunuz, iyi oluşunuz ona eğer dediğim gibi sizi görebiliyorsa bir yerlerden biliyorsa bu onu birazcık kötü hissettiriyor gibi görünüyor. Çünkü kime yanlış yaptığını sizi kaybettikten sonra idrak etmiş bir insan var. Belki bazılarımız bu başlangıç adımlarını, bu fırsatlarını almış olabilir. Geçmişi geride bırakarak harekete geçmiş olabilirsiniz. Şunun altını da merak ettim. Ya bakın yani burada çok arkadan iş çevrilmiş bir durumu okuyoruz. Bu herkes için aldatma olarak çalışmayacaktır. Dediğim gibi kişi bambaşka durumları tercih etmiştir. Ama sizi çok üzen sebeplerdir bunlar ve kişi bunları fark etmiş gibi görünüyor. Bakın yani bu insandan kuvvetli güzel adımlar alacak olabilirsiniz. Çünkü barışmak istiyor, sizinle bir araya gelmek istiyor. Bu elbette herkesin hayatında e, değişkenlik gösterecektir. Peki size dair öğrendiği bir şey var mı? Hatta bunu da ilk önce tarotla soralım, sonra şu desteden alalım. Ya da ilk önce buradan alalım. Size dair öğrendiği bir şey var mı bu insanın? Sevgi enerjisinde yaşama kararlılığını test ettiğimi fark ediyorum. Bakın yani sevgi enerjisinde yaşama kararlılığımı test ettiğimi fark ediyorum. Her şeyin ilahi düzende gerçekleştiğini kabul ediyorum. Yani siz de çok sustuysanız, sessiz kaldıysanız ya da bu insan size belli bir süre sonra eylemde bulunduysa, yine sessizliğinizi koruduysanız sizi kaybetme korkusuyla yüzleşiyor olabilir bu insan. Aynı zamanda değişik değişik insanlarla bir araya gelmiştir ya da hayat onu değişik bir noktaya sürüklemiştir ve bir şeyler test ediliyor benim hayatımda ve benim için çok değerli bir durumu kaybetmiş olabilirim diyor olabilir. Yine farklı bir desteden soru sormak istiyorum. Size dair ne öğrendi bu insan? Ve yani sabır, dünya kartı, çok doğru bir insana yanlış yaptığının çok farkında bir insan. Almadığı sorumluluklar yüzünden ilişki bitmiş dedim olabilir. Ya da şöyle bir yorum yapabilirim. Kendi duyguları, kendi istekleri yani tutkularıyla hareket ettiği, ne başlattıysa artık tamamen bu ateş etkisiyle birlikte ektiklerini biçtim. Tonlarca şeyin altında kaldım ve bu benim sonum oldu der gibi geliyor. Bakın yani tamamen ilahi adalet temalı bir açılım. Yani tam o bazı kartlar onu bize anlatmasa bile şurada geldiğimiz noktada tam olarak öyle bir etki var. Çok kötü şeyler yapmış. Çünkü kader çarkı Jüpiter etkilidir ve Jüpiter biliyorsunuz eğer iyiyseniz iyilikle ödüllendirilirsiniz. Kötüyseniz kötülükle başınıza zorluklar gelir. Bunlarla ödüllendirilirsiniz ve kişi şu an e, ezilmiş bir şeylerin altında. Sizi düşündüğü zaman utançtan başını kaldıramıyor olabilir. Ne bileyim sizi düşündüğü zaman büyük bir sıkıntı içinde uyanıyor olabilir. Yanlış yaptım ve bu benim hayatımın mahvolmasına sebep oldu der gibi geliyor burası. Şuradan da bir tane almak istiyorum. Sizi düşündüğü zaman siz yani bu ilişki ona ne öğrettiğini düşünüyor. Bakın yani çok ağır Satürn etkisi. Yani inanılmaz şeyler öğrenmiş görünüyor. Kendi kendini kabullenme. Bir tane daha almak istedim. Gizli lütuflar. Yani çok 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 yorum yapasım geldi ama hiç etik olmayacak. Oyun kartıyla. Belki dediğim gibi e, kendini olduğundan farklı göstermiş olabilir ya da tüm bu süreçleri hayatında deneyimliyorken size bütün durumları göstermemiş olabilir. Bir şekilde kendini kabullenmiş ama e, bu durumu da kabullenmiş gibi görünüyor. Yani ben doğru insanlara ya da ne bileyim dürüst olan insanlara
kötü bir insanım, bunları yapmamam gerektiğini öğrendim diyor olabilir. Artık sanki oyunla birlikte bir yere varamayacakmış gibi geliyor. Çünkü vicdanı rahat değil. Dediğim gibi bazılarımız için bu, bakın ya, deste altlarını keşke desteği gözünüzün önünde açsaydım. Yani deste altındaki her kart inanılmaz kötü değil mi? Dediğim gibi bazılarımız için sadece kurulan bir cinsel bir birliktelik yakalamışsınızdır. Böyle bir durum olabilir. Bu kişi vicdanı asla rahat değil bu durumla ilgili. Sizden gizlediği durumların ona hiç fayda sağlamadığını öğrenmiş olabilir ve bu durumları kabullendiği bir süreçten geçiyor olabilir. Ya da dediğim gibi size yaptığı, uyguladığı bu durumun kendisine de hayatta bir geri dönüşü olmuş belli ki. Hepsi tabii ki güvendiği bir partner tarafından aldatılmamıştır. Belki kurdukları başka bir ortaklık, arkasından çevrilen bir işler ona sizi hatırlatıyor olabilir. Yani gizli gizli yürütülen durumların pek de gizli kalmadığını, sistemin, yüce yaradanın gördüğünü öğrendiği bir süreçten geçiyor olabilir. Şuradan da bir tane almak istedim. Evren zekası sizin içinde. Yani kozmosun çocuğu, tamamen hep böyle evrensel mesajlar geliyor. Bütün yollar eve çıkar. Yani bütün yolların nereye çıktığını bence o çoktan öğrenmiş. Ya da bu bütün yollar eve çıkar. Belki ev değil de siz değilsinizdir de doğrudur. Haktır, hukuktur. Neyin ne olduğunu anlıyor olabilir. Dilerim herkes anlar. Ya da ne bileyim, bunları anlayabilmek için illa birilerine zulmetmek zorunda değiliz. İçsel olarak da bunu biliriz ama bazıları işte böyle ne bileyim yetiştirilme tarzından mı diyelim, karaktersiz oluşlarından mı diyeyim, bunu zor yoldan öğrenmeyi tercih ediyorlar ve görüyorsunuz sistem bir şekilde onlara çok güzel öğretiyor. Peki bu insana dair ne bilmeniz gerekiyor? Eylem soracaktım ama yani eylem sormak içinden gelmedi. Çünkü birçok yerde eylemden bahsediyor. Ben eylemde bulunmak istiyorum. Kartlar da bizde bu konuyla ilgili bir sürpriz yaşanacağını sordu. Ki zaten hani bu insana dair ne bilmemiz gerekiyor kısmında da gelebilir bu nokta. Çünkü dediğim gibi çok fazla eylem vurgusu var ve sizin ne olduğunuzu, nasıl bir insan olduğunuzu çok idrak etmiş bir kişi var. Ki deste altında da zaten yeni başlangıçlar kartı vardı. Onun altında da büyük başarı varmış. Bu insana dair ne bilmeniz gerekiyor? Yeni bir kader çarkımız. Kadehlerin süvarisi, kılıç yedilisi, kılıç beşlisi. Tam ikisi için bir kart alabilir miyim? Bakın ya. Daha ne diyeyim bilmiyorum. Deste altımızda tılsım ası. Hakikat iç varlığınızın altına ortaya çıksın diye sıcağı soluğu üretir. Aynı şekilde sizin için de geçerli olabilir. Yani ilişkide çok verici olabilirsiniz. Çok yani iyi bir insansınızdır ve kendiniz gibi görüyorsunuzdur insanları ve bu insandan hiç anlamadığınız bir anda sağlam bir tokat tekme yemiş olabilirsiniz. Bakın bu insan size bir hamlede bulunabilir. Şu kısma başka bir desteden tekrar soracağım. Yani sanki bu insan aldattıysa, nasıl bir arkadan durumlar yaşattıysa bunlarla ilgili tam bir yüzleşme mi diyeyim, e, kule etkisi ya. Yani Uranüs, böyle Mars, hayatın acı tokadını bir şekilde sistem tarafından yediriliyor gibi görünüyor. Neyin ne kıymetli olduğunu idrak etmiş bir durumda. Bakın duygularını manipülatif bir taraf bir şekilde size yani az seviyordur, sizi çok seviyormuş gibi davranmış olabilir ya da ne bileyim sizi severken başka insanlara da mavi boncuklar dağıtmış olabilir. Burada her ne yaptıysa o flörtöz yapısı ona büyük bir yıkım yaşatmış. Gerçekten sınanmış bu insan. Yani kılıç beşlisi ve kılıç yedilisi üzerine kule kartı. Yani bu minareden at gibi yüz binlerce insan düştü. Yani e, böyle şeyler yapanlar düşerler gerçekten o minarelerden. Peki olur da bu insan bize gelirse ona güvenmeli miyiz, güvenebilir miyiz? Ya kartlar çok çok açık mesaj verdi. Güvenme demiyor.
Sadece nasıl acı çektiğini, sana nasıl durumlar yaşattığını asla unutma. Yani döktüğün gözyaşlarını asla unutma. Hemen gardını indirme. Biraz sen de savaş, mücadele et. Bak bakalım senin için ne kadar mücadele edebilecek. Ya da senin o gönül kırıklığını, kalp kırıklığını iyileştirebilecek mi, şifalandırabilecek mi? Der gibi geliyor. Lütfen acele etmeyin. Eğer böyle bir adım alabilirseniz iyice bir gözlemleyin. O nasıl ki adım konusunda çok yavaş davrandı ya da yavaş davrandıysa eğer düzeltmek için ne kadar çaba sarf edecek? Gerçekten size bunları verebilecek mi? Bunu bir göreceğiz. Çünkü bakın onun denge 9. evdeydi göstergesi. Yine burada bir denge kartıyla 9. ev vurgusu var. Siz de birazcık kafanız karışık, net değilsiniz. Bakalım sizi netleştirebilecek mi? Gerçekten bu belirsizlik ortadan kalkabilecek mi? Onu bir gözlemleyin. Hemen gardınızı indirmeyin. Siz de mücadeleye hazır olun. Çünkü gerçekten çok fazla burada bir sınav durumu söz konusu. Asla gardınızı hemen indirmeyin. Bir daha tekrarlayacağım. Çünkü size çok acı çektirmiş bu insan ya. Bakın yani o kadar çok Satürn vurgusu var ki burada var, deste altlarında var. Yani her yerde var. Şuradan bir tane daha sizin için kart almak istiyorum. Bu insana dair ne bilmeniz gerekiyor? Kartlar size bu insanla ilgili bir şey söylesin. Bugün gelmişti bu kart. Yine bakın ilahi güç kartı geldi. Her yöne büsbütün hizalı bir gökkuşağı ışığı yayıyorsun. Yani siz dediğim gibi durduğunuz alanda iyi bir insansanız iyi bir yerde durmaya gayret edin. Bir şekilde bu insan size ulaşırsa duygusal olarak büyük fırtınalar yaşayacak olabilirsiniz, tartışacak olabilirsiniz. Lütfen gardınızı hemen indirmeyin. Bir dinleyin. Eğer barışmak istiyorsanız tabii bu fırsat yakalamak istiyorsanız ilişkinizde lütfen onun davranışlarını gözlemleyin. Asla acele etmeyin derim ben sizlere. Daha doğrusu ben değil, kartlar sizde diyor. Evet, açılım bu kadardı, böyleydi. Umarım size en doğru mesajları en doğru şekilde ve anlaşılabilir bir biçimde aktarabilmişimdir. Başka açılımlarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.